itopya.com YouTube kanalından herkese selamlar. Aralık ayındayız. Yılın son ayındayız ve bu aya özel olarak 2025 yılının son ayın OEM paketi Kaiser geldi. 2025 yılına Kaiser'le birlikte veda edeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir OEM paket hazırladık. Size parçalar önümüzde duruyor. Ancak öncesinde şunu belirtmemiz gerekiyor. Bu önerilen parçalar tek bir birleşik ürün ya da set olarak satılmamaktadır. Tercih edeceğiniz her bileşen kendi marka ve modeline göre farklı şartlara tabidir. Amacımız bilgisayar toplama sürecinizi daha hızlı, daha güvenli ve daha bilinçli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olmaktır. Son karar her zaman sizin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Yani belirttiğimiz gibi tek bir ürün değildir. Burada her bir ürün kutusundan sıfır olarak çıkmaktadır. Zaten montaj aşamasında da bunu gördünüz. Her bir ürünün kendi kutusundan çıkıyor. Tek tek montajlanıyor. Bu şekilde bir OEM paket hazırlanıyor. OEM paketi açıkladığımıza göre gelin şimdi kutuları kaldıralım. Biraz daha OEM paketin detaylarına bakalım. Bir OEM pakette her zaman tabii ki ekran kartından başlıyoruz. Buradaki ekran kartımızda ASUS Dual GeForce RTX 5060 model ekran kartı. Tabii ki OC Edition, yani fabrikasyon olarak overclock işlemi görmüş ve frekansı 2565 MHz'e çıkartılmış durumda. Böylece referans karta göre biraz daha performanslı olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç FPS'de olsa bize avantaj sağlıyor. Bu da bizim özellikle rekabetçi tarafta oldukça işimize yarıyor. İçerisinde 3840 adet CUDA çekirdeği bulunuyor. Bunun yanında yapay zeka performansı da 614 TOPS değerine sahip. Oyun tarafında özellikle Nvidia'nın yeni nesil DLSS 4'ünü Multiframe Generation'ın kullanabilmesi bizim için oldukça büyük bir avantaj. Böylece yeni nesil Nvidia teknolojilerine uygun fiyatla erişebiliyoruz. RTX 5060'ın en büyük avantajı bu. Bunun yanında tabii ki isminde de bulunduğu gibi RTX özelliğini de kullanabiliyoruz rahat bir şekilde. Ayrıca rekabetçi tarafta da refleks özelliğine sahip oluyorsunuz. İçerisinde 8 GB'lık yeni nesil GDDR7 bellekler bulunuyor. PCI Express 5.0 arayüzünde kullanabiliyor. Bağlantı anlamında da arka tarafa baktığımız zaman burada 1 adet HDMI 2.1B, 3 adet de DisplayPort 2.1B bağlantı noktası görüyoruz. Doğal serisi anakartların en önemli özelliklerinden biri de gerçekten iyi bir soğutmaya sahip olması. Fiyat performans bir model olmasına karşın bize güzel bir soğutma performansı sağlayabiliyor. ASUS'un eksen teknoloji fanları burada devreye giriyor ve bize bu soğutma performansını üst seviyede sunabiliyor. Bu ekran kartına onunla oldukça uyumlu bir işlemci eşlik ediyor. Intel'in Ultra 5 225F model işlemcisi bu OEM paket içerisinde bulunuyor. 10 çekirdekli bir işlemci, 6 adet performans, 4 adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. Bunun yanında 4.9 GHz'likte maksimum turbo boost frekansına sahip, 20 MB'lık da Intel'in akıllı ön belleğine sahip. Bu işlemciyi soğutma konusunda da Frisbee'nin burada görmüş olduğunuz 120 mm'lik kule tipi soğutucusundan faydalanıyoruz. Hem performans anlamında yeterli bir değer sunabiliyor hem de RGB ve güzellik anlamında oldukça şık durduğunu söyleyebilirim. Parçaları üzerine topladığımız kısma gelince burada bizi anakart karşılıyor ve Asus Prime'dan H810ME CSM model anakartı burada görüyoruz. Bu anakartın bence en önemli özelliği fiyat performans bir anakart olmasına rağmen 2 adet M.2 SSD slotuna sahip olması. Böylece gelecekte siz eğer ki bir SSD eklemesi yapmak isterseniz veya satın alırken direkt 2 adet SSD ile almak isterseniz burada bu imkanı size sağlıyor. Bunun yanında DDR5 teknolojisini tabii ki destekliyor yeni nesil olmasıyla birlikte ve 6400 MHz'e kadar olan DDR5 belleklerinizi burada kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında örneğin özelleştirme seçenekleri kısmında bu sistem alırken daha farklı bir kasa tercih ettiniz. Orada tip C portu olan bir kasa tercih ettiniz. Anakartın üzerinde tip C portunun olmasıyla birlikte kasanın üzerindeki tip C'yi de kullanabiliyorsunuz. Bunların dışındaki bağlantı seçenekleri şu anda ekrana yansıyor. Arka tarafta hızlıca erişebileceğimiz bağlantı seçenekleri de aynı şekilde ekrana yansıyor. Sırada anakartın üstünü doldurmak var. RAM kısmından başlayalım. Burada G-Skill'in Ripjaws S5 model RAM'ini görüyoruz. 6000 MHz'lik bir frekansa CL36 gecikme değerine ve 16 GB'lık da bir kapasiteye sahip. Burada tek slot 16 GB RAM kullanmamızda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Çünkü DDR4'lerde olan performans düşüşü, tek slottaki performans düşüşü DDR5'lerde yaşanmıyor. Tek slotta kendi içerisinde çift kanal gibi davranabiliyor. Lakin siz isterseniz tabii ki sistemi satın alırken +1 yaparak özelleştirme seçeneklerinden 32 GB olarak alabilirsiniz veya daha sonrasında ilerleyen dönemlerde bir adet RAM olarak aynı modelden oraya takıp 32 GB olarak kullanabilirsiniz. Depolama kısmına bakacak olursak burada bizi Lexar'dan 500 GB'lık bir M.2 SSD'nin karşıladığını görüyoruz. 3000 MB'a kadar okuma, 2600 MB'a kadar yazma değerleri bulunuyor. Siz isterseniz özelleştirme seçeneklerinden hem kapasite anlamında daha yüksek modellere bakabilirsiniz hem de farklı okuma yazma hızlarını değerlendirebilirsiniz. Ancak başlangıçta ekstra masraf yapmak istemezseniz dediğimiz gibi anakart
anakartın üzerinde ikinci bir slot bulunuyordu. İlerleyen dönemlerde bir SSD alarak OEM pakete takviye yapabilirsiniz. OEM paketin son parçası tüm parçaları içine topladığımız kasamız. Bitfenix'ten C20 model kasa burada bulunuyor. İçerisinde güç kaynağıyla birlikte geliyor. 650 Watt 80 Plus sertifikasına sahip bir güç kaynağı kasa içerisine geliyor ki bu fiyat performans için oldukça önemli. Bunun dışında kasanın ön tarafından rahat bir şekilde hava alabileceği bir tasarım bulunuyor. İçerisinde 4 adet FRGB fanla birlikte geliyor, yani fixed sabit RGB'li. Bunu siz değiştiremiyorsunuz, kendisi sabit olarak yanıyor ancak animasyonunda oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. 4 adet fan da 120 mm boyuta sahip, 3 tanesi önde, 1 tanesi arkada bulunuyor. Ön taraftaki bağlantı seçeneklerine bakacak olursak burada bizi USB 3.0'ına dahil olduğu bağlantı seçenekleri karşılıyor. Ayın OEM paketi olan Kaiser'in genel özellikleri bu şekildeydi. Bu OEM paketi satın almak için açıklamalar kısmında bulunan linki kullanabilirsiniz veya itopya.com'un mağazalarına gelerek mağazalarımızdan da bu OEM paketi satın alabilirsiniz. Bunun gibi OEM paket haberlerini ve kampanya haberlerini kaçırmamak için de bizi YouTube kanalımızdan ve sosyal medya adreslerimizden takip edip bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.